Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün size Tayland Phuket seyahatimden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ben bu seyahatlerde genelde ticari, kültürel, sosyal, turistik her açıdan bakmaya çalışıyorum. Çünkü benim genel bir felsefem vardır. Bunu her zaman söylüyorum. Yin Yang felsefesi vardır ya. Hani her kötünün içerisinde bir iyi, her iyinin içerisinde bir kötü vardır diye. Ben de diyorum ki her ticari faaliyetin, business'ın içerisinde biraz böyle kişisel hayat, özel hayat. Özel hayatın içerisinde de her yerde biraz ticaret vardır. Biraz iş hayatı vardır. Zaten böyle olmazsa benim için yaşam çok daha fazla zorlaşır. Çünkü bizim gibi sık seyahat eden ve yoğun çalışan insanlarda araya bu eğlenceleri veya nasıl diyeyim araya kişisel şeyleri katmak gerekiyor. Bir de zihin sürekli böyle arkada bir şeylerle çalıştığı için de normal günlük hayatınızda da ticari bir şey gördüğünüzde pazarlamayla ilgili, ticaretle ilgili, business'la ilgili bir şey, iş hayatıyla ilgili gördüğünüzde de bunu harmanlıyorsunuz. Zaten öğrenme metotlarından bir tanesi de budur. Birbirlerine karşılaştırma metodu ve gözlemleme metodu. Biz de bunu uygulamaya çalışıyoruz. Konuyu dağıtmamaya çalışacağım. Yakın zamanda bir Phuket, Tayland seyahatim oldu. Phuket'in dışına çıkmadık. Bir grup iş adamı arkadaşla beraberdik. Keyifliydi. Hem ticari hem turistik hem tatil ne derseniz işte az önce söylediğim gibi hepsi bir arada olan bir seyahatti. Türkiye'den birlikte çalıştığımız Hillan firması, burada izinsiz isimlerini paylaştım ama onlarla beraberdik ve keyifli bir 5-6 gün geçirdik. Şimdi ondan bahsedelim gelin size. Şimdi biz Phuket bölgesinin dışarısına çıkmadık. Fakat Tayland'da da genel olarak gözlemleme fırsatı oldu, araştırma fırsatı oldu. Bunlarla ilgili biraz giriş yapacağım şimdi. Tayland'la ilgili internette birçok video bulabilirsiniz. Ve bunların hepsi farklı açıdan Tayland'ı ele alıyor. Ama benimkisi biraz daha onlardan farklı olacağını ümit ediyorum. Ama yine ve geleneksel sıralama üzerinden gidelim. Tanıyalım bakalım. Tayland ismi özgür insanların ülkesi anlamına geliyor. Tayland. Bu ismi kendilerine 1939 yılında kendileri koymuş. Ondan önce Siam diyorlarmış. Siam ismi tanıdık geliyordur size. Hani Siam ikizleri deriz ya Türkçe'de. İşte o da 1800'lü yıllarda olması. Evet 1800'lü yıllarda göğsünden yapışık iki tane kız çocuğunu keşfediyorlar, buluyorlar ve kapitalizm onları alıp Amerika'ya getiriyor. Amerika'da onları sergiliyor. Onlar üzerinden para kazanıyor. Onlar da işte kazanıyorlar bunun üzerinden ve onlar Siam'dan geldikleri için ismi de Siam ikizi olarak kalıyor. Biz de oradan duyduk ama sonra artık bu yeni literatürde çok fazla kullanılmıyor diye biliyorum. Ama kendilerine 1939 yılında bu ismi Tayland yani özgür insanların ülkesi ismini koymuşlar. Bunun sebebi de bu bölgede Güneydoğu Asya bölgesinde hiç sömürgeleştirilmemiş bir ülke olmaları. Bu sebepten kendilerine böyle bir ismi uygun görmüşler Taylandlılar. İsmin geldiği yer burası. Şimdi Tayland krallıkla yönetiliyor. Anayasal monarşiyle yönetiliyor. Ama kralın etkisinin yüksek olduğu bir yer. 13. yüzyıldan itibaren krallıkla yönetildiği bilinen bir yer. Şu anda da mevcut bir kral var başlarında. Ve Sukhothai krallığıyla ilk başta başlamış. Şu anda da Chakri hanedanlığıyla devam ediyor. Şimdi bunlar bizi ne ilgilendiriyor diyeceksiniz de yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Isınma turları atıyoruz. Çünkü mevcut kralı şu anda ve kraliçeyi her yerde görebiliyorsunuz. Özellikle mevcut kralın annesini her yerde görebiliyorsunuz. Bütün her yerde fotoğrafları var. Çünkü o krala karşı saygı korkudan çok bir saygı kültürü haline gelmiş. Şimdi gittiğimiz farklı ülkelerde bu tür monarşik yönetimleri de görüyoruz. Hatta monarşik olmayan ama gizli monarşik yönetimleri de görüyoruz. Fakat Tayland özelinde şunu gördüm. Böyle bir korku kültürü yok ama çok yüksek bir saygı kültürü var. İnsanlar tabii ki ülkelerde birleştirici şeyler arıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Tayland için bu. Her yerde bu fotoğrafları görüyorsunuz. Özellikle Kraliçe Sirikit, şu andaki mevcut kralın annesi, kadınların ticaretin içerisine girmesine, sosyal hayatın içeri girmesine, işte sosyal projeler oluşturmasında, el sanatları gibi işte kırsal kalkınma, tarımsal kalkınma gibi noktalarda çok çalışmış. Bundan dolayı onu daha çok seviyorlar. Mesela o ölmesine rağmen kralın fotoğrafları var ama kralın annesinin fotoğrafları da her yerde ve onun biraz daha böyle gri gibi yapmışlar. Biraz blur yapmışlar. Yani hani öldüğünü belli etmek için. E, Tayland'da kraliyetle ilgili olumsuz herhangi bir şey söyleyemezsiniz. Bu yasaktır. Bu daha çok hukuki değil, kültürel bir çizgi dediğim gibi. Yani böyle kraliyetle ilgili küçümseyici bir şaka. Çünkü bilirsiniz Batı toplumu
Böyle şeyleri sever. Birazcık gittiği yerleri küçümsemeyi sever. Ama o da böyle bir şey yapamazsınız. Yani bu çok büyük bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Normalde böyle insanlar olmamasına rağmen. Normalde böyle insanlar olmamasına rağmen kısmını anlatacağım. Anlatmadan önce şunu diyeyim. Mevcut kral hayatının büyük bir zamanını Almanya'da geçiriyor. En azından biz öyle biliyoruz. Öyle olduğunu düşünüyoruz. Ama yine geliyormuş, gidiyormuş, yönetimdeki işlerini yapıyormuş. Burası da işin magazin kısmı. Şimdi ben bütün seyahatim boyunca Tayland'da bir kere polis gördüm. Hatta fotoğrafını çektim ama arayıp bulmam lazım. Ekleyebilirsek buraya ekleriz, bulabilirsek. Çok sakin insanlar. Böyle bir ülkede bir düzensizlik yok. Ülkede bir kargaşa, hengameyi görmüyorsunuz. Bunun sebebini sorduğumda orada yaşayan kişilere, yerel kişilere genelde Budizmin onların Budizm felsefesinin aslında onlara sirayet ettiğini söylüyorlar. Yani bir kişi Budist de değilse, Budistse de ülkede böyle genel bir sakin kültür var. Bu arada sıcak ülkeler genelde öyledir. Yani orası tam bir sıcak ülke olarak değerlendirebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü işte yağmurların çok yoğun olduğu bir ülke. Hani böyle bir çöl iklimi gibi değil ama deniz ülkeleri ve sıcak ülkeler benim gördüğüm sıcak deniz ülkeleri özellikle insanları böyle genelde daha sakin olur, daha rahat olur, daha böyle relax olurlar. Burada da ben aynısını gördüm ama bunda şey de var. Bir e, kabullenme durumu da var. Sabır, çatışmadan kaçınma, kabullenme. Böyle bir sükunet. İnsanlar hatta şeyi de konuştum. Ya dedim burada mesela kariyer fırsatları nasıl oluyor? İnsanlar kariyer yapıyorlar mı falan. Birkaç kişiyle görüştüm. Ya dediler genelde Budizmin bu yapısından dolayı insanlar çok fazla buna da tevessül etmezler yani hani bir kariyer yoğun bir kapitalizmin içine girelim diye. Yani bir adam bugün bir bankanın müdürüdür. Yarın aynı bankanın önünde orada bir satış yaparken görebilirsiniz. Genelde de bu kariyer veya ticari fırsatlar konusunda daha aktif olanları diyelim Müslüman kesim oluşturur diye söylediler. Böyle bir duyum aldık. Bu yüzden şey var hani çok kazanayım yerine daha rahat yaşayayım, günlük hayatımı daha rahat geçireyim diye bir amaç var. Çünkü aktarılabilir bir amaç da çok fazla yok mesela. Yani çocuklara veya ne bileyim gelecek nesillere aktarılabilir bir amaçtan çok daha günü sakin yaşayayım amacı var. İşte bu da size bir şekilde geri dönüyor. Yani turizmde de bunu iyi bir şekilde hissediyorsunuz. Günlük hayatta da bunu iyi bir şekilde hissediyorsunuz. Yavaş yavaş Tayland nüfusuna da gidiyoruz. Tayland nüfusundan bahsedersek Tayland'ın 71 milyon nüfusu var. Bunun böyle bir ülke düşünün. 70 milyonluk bir ülke 30 milyondan fazla turist geliyor. Yani nüfusun yarısı kadar turist gelen bir ülke olduğunu düşünün. Ve ana gelir kaynağı zaten turizm ve mücevherat işleme gibi alanlar. İşte tarımda yapıyorlar. Ama Phuket özelinde benim gittiğim o biraz daha ilginç bir istatistik veriyor. Phuket'in nüfusu 420 bin civarında. Yani işte benim şu an yaşadığım Coventry şehri 400-420 bin hemen hemen aynı civarında. Türkiye'de zaten birçok ilçeyle bile kıyaslanamaz Phuket. Zaten o da oranın bir şehri, bir adası. Tam bir ada olmasa da ada diyorlar yani. Ve yıllık turist sayısı 10-12 milyon arasında değişiyor. Yani şu orana bakabilir misiniz? 400 binlik bir yere 10 milyon turist geliyor. Belki şey diyebilirsiniz yani hani bizim Alanya'da, Datça'da, Bodrum'da da bunları görebilirsiniz bu oranları diye. Mümkündür. Yaklaşık yerel nüfusun 25-30 katı bir nüfus geliyor. Tabii bunun şöyle bir etkisi de var. Bu trafiği ciddi şekilde etkiliyor. Ülkede Phuket'te ciddi bir trafik var. Trafik saatlerinde insanlar alışmış çıkmamaya çalışıyor. Günün belli saatlerinde sıkışıklık var ama bir trafikte bekliyorsunuz ama bir kaos hissi yok. Böyle bir korna sesi yok, bir sinirlenme işte birinin birisine bir şeyler demesi olmadığı için ve insanlar alışıp kabullendikleri için o trafikte öyle gidiyorlar. Hayatlarını da o düzene göre kurmuşlar. İşte bir saatte gidiyorsunuz, 1,5 saatte gidiyorsunuz ama bunu insanlar sorun etmiyor. Yine bu işte bahsettiğimiz hani o kültürel kodlarınla ilgili bir durum. Aslında aynı durumu şöyle düşün, ilginç bir şey. Aynı mesafeyi İstanbul'da, Londra'da ve Tayland'da bir saatte aldığınızı düşünün arabanın içerisinde. İşte bizim o hengamemizden dolayı Türkiye'de böyle bunu daha çünkü bir yerlere yetişme telaşı var. Tabii bunu şeyde de diyoruz yani bizim gittiğimizde zamanımız daha rahattı nispeten. Belki onu da gözlemlemiş olabiliriz ama oradaki yerel insanlar da bunu gördük. Tabii motor kullanımı çok fazla. Bu yüzden birçok yere motorla gidip geliyorlar. Ama hiç bisiklet görmedim çünkü çok dağlık bir arazi. Dağlık arazi olduğu için bisiklet
görmek de biraz, yani bisiklet kullanmak da çok zor. Ama belli yerlerde belki elektrikli bisiklet kullanabilir. Fakat çok fazla motor var. Yani zaten benim de kaderim herhalde uzak doğudan açıldı. Hep uzak doğu, böyle Çin'di, Tayland'dı, Hong Kong, oralarda dolaşıyorum. Oralarda da çok fazla motor görebiliyoruz, motor kullanımını. Burada da aynı şekilde görüyoruz. Tayland'da ilginç bir şey, %5-6 oranında Müslüman var. Ve Tayland Müslümanlarının %80'i de gördüğümüz, konuştuğumuz kadarıyla Phuket ve çevresinde yaşıyorlar. Yani bu istatistiki olarak okuduğum bir şey değil ama oranladığınızda bunu göreceksiniz. Çünkü Phuket'in de %20-25'i Müslüman. Bu demek oluyor ki sokakta gördüğünüz 5 kişiden bir tanesi Müslüman Phuket'te. Burada ilginç bir durum görüyorum. Yani şimdi erkekleri çok fark edemiyorsunuz. Çünkü erkekler yerel kıyafetleri de değil, normal kıyafetleri giyiyor. Yani normal demeyeyim de işte bugün modern kıyafetleri, her kelimem ayrı bir şey açıyor. Sorun kendi zihnimde. Yani işte normal, işte şöyle giydiğimiz kıyafetleri giyiyorlar. Birçok insanlar orada. Yerel kıyafetlerini çok fazla görmedim. O yüzden erkekleri ayırmak çok zor. İşte ne bileyim, hani bir sakal, zaten sakal çok yok onlarda. Veya başka bir kıyafetle işte bir sarık, cübbe falan görmüyorsunuz. Bu biraz da şey veriyor. Mesela Çin'de de böyle. Kültürle dinin arasını ayırmışlar. İç içe geçmiş yani. Hani normal kültür Tayland kültürü ama din kendi dinleri. Fakat kadınlarda bunu görebiliyorsunuz. Çünkü kadınların bir kısmı başörtüsü taktığı için zaten bunu fark edebiliyorsunuz. Ve işin daha da ilginç tarafı, kadınları ticaretin içinde çok aktif bir şekilde görüyorsunuz. Yani ticaretin her alanında, işte dükkanlarda varlar, yeme içme sektöründe varlar, sokakta bir satış yaparken varlar ve daha da biraz daha bunu bir ileri daha safhaya götüreyim. Hani o Tayland'ın en sansasyonel caddelerinde bile işte helal gıda diye satan bir kapalı bir kadın görebiliyorsunuz. Çünkü oralar turistik bir gözlem alanı haline gelmiş daha çok. Turistlerin çoğu için de öyle. Yani hani oraya gittim mi gittim, gördüm mü gördüm. Tamam, bu kadar. Yani hani bir şov alanı haline gelmiş birçok insan için. Ve oradaki Müslüman kadınların ticaretin bu kadar içerisinde olması beni şaşırttı. Aynı zamanda onlarda da biraz daha, mesela kadın kapalı, genelde Türkiye'de bu daha azdır, o yüzden söylüyorum. Veya İngiltere'deki Müslümanlarda bu daha azdır. Kadın kapalı ama işte kısa kollu bir kıyafet giymiş mesela. Çünkü bu biraz daha oranın işte kültürüyle iç içe geçmiş yani. Ama çok fazla hayatın içinde görüyorsunuz. Hatta çok fazla cami var. Yani benim tahmin etmediğim kadar çok cami var. Dahası hadi diyelim Müslümanlar orada cami yaptırdı diyorsunuz. Dahası işte alışveriş merkezlerinde, eğlence mekanlarında, turistik yerlerde, işte kaplan sevmeye gidiyorsunuz mesela veya AVM'ye gidiyorsunuz, bir mescit işareti var. Bu da dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de bunu mescit olarak yazmaları. Yani tam prayer room olarak yazmışlar bazı yerde, bazı yerde mescit ama bir şey yok. Hani genelde şapel gibi veya ibadet alanı gibi tanımlamamışlar. Buyurun, burası mescit olarak tanımlamışlar ve Müslümanların da günlük hayatta dinini yaşamasında herhangi bir sorun görmedim. Konuştuğum insanlarda da herhangi bir sorun görmedim. Hatta bunun sorun gibi, yani sorun var mı sorusu bile insanlar için biraz garip bir soru. Orada gördüğüm kadarıyla. Ama tabii ki bunlar şey olur. Bazı zamanlarda artar ve çıkar. Siyasi dengeler, politik dengelerin etkisiyle de artar ve çıkar. Orada çok farklı kişilerle de görüşme imkanımız oldu. Orada çalışanlar arasında Nepal'den çok kişi var, Hindistanlı kişiler var. Özellikle Nepal'den çok fazla gelen var. Burada bir şey, parantez açacağım. Şimdi ben Almanya'da yaşarken Almanya'da çok fazla Polonyalı işçi gelirdi dışarıdan. Ve Polonya'ya gittiğimde de gördüm ki Ukraynalı çok kişi geliyordu dışarıdan işçi çalışmaya. Şimdi mesela Pakistanlı Türkiye'ye geliyor, İngiltere'ye geliyor. Pakistan'a gidiyorsunuz, Afganistanlılar Pakistan'a geliyor. Böyle bir sistem var. Örneğin Türkler, bizim mesela diş hekimlerimiz İngiltere'ye gelmek istiyorlar. İngiltere'de yaşamak istiyorlar ki burada çok fazla açık var. İngiliz hekimlerinde bir kısmı işte Avustralya'ya gitmek istiyorlar. Kanada'ya gitmek istiyorlar. Bunu Tayland'da da görebiliyorsunuz. Nepal'den çok fazla gelen insan var. Oranın siyasi ve ekonomik durumunun da etkisiyle. Çünkü Tayland'da günlük hayatınızda böyle bir şey hissetmiyorsunuz. Derken ekonomik kısmına da yavaş yavaş girelim. Tayland bahtı, bahtımız açık olsun esprisini yapmadan geçemeyeceğim. Tayland bahtı yaklaşık 1,4 TL civarına falan geliyor. 1 dolar
işte 35-36, yani biz 33 küsürle bozduruyorduk genelde oradayken doları. 33-36 civarında, 35-36 civarında 1 doların karşılığı var. Tayland bahtı karşılığı var. Fiyatlar genel olarak ekonomiye baktığımızda büyük bir pahalılık görmedik. Turistik bir yer olmasına rağmen uygun ve turistik yerlerde de şunu hissetmiyorsunuz. Yani bir yemek yediğinizde, bir eğlenceye katıldığınızda, bir aktivite yaptığınızda bir ya acaba beni kazıklıyorlar mı hissiyatı olmuyor. Fiyatlar dengeli. Bugün gördüğüm fiyatların hepsi dengeli. Tabii biz çok ekstrem yerlere de gitmediğimiz için bunun etkisi de olabilir ama otelde de aynı. Çıktığınız bir restoranda da aynı. Bir işte aktiviteye gidiyorsanız orada da aynı. Fiyatlara baktığınızda ya bu çok pahalıymış ama işte ne yapalım, turistiz gelelim demiyorsunuz. Daha makul fiyatlarla yapıyorsunuz. Tabii yapacağınız aktivite unik bir aktivite olacağı için, mesela sadece orada çok az yerde yapabileceğiniz bir aktivite olacağı için haliyle birazcık daha pahalı ama çok fahiş bir şey hissetmiyorsunuz. Çok bahşiş dönüyor. Bahşiş her şeyi çok fazla artırıyor. Bütün ikramı, izzeti ikramı artırıyor bahşiş. Böyle bir ekonomide, günlük hayatta böyle bir durum var. Genel olarak da yani şöyle 525 milyar dolarlık bir toplam ekonomisi var, gayri safi yurt içi hasılası. Anlaşılabilir olması için söyleyeyim. Türkiye'ninki 1,1 trilyon civarında. Yani Türkiye'nin yarısı. Nüfus hemen hemen aynı ama Türkiye'nin yarısı kadar bir gayri safi yurt içi hasılası var. İngiltere'nin de 3,5 trilyon civarında. Yani 525 milyar, 1,1 trilyon, 3,3 trilyon dolar olarak şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Kişi başı gelire baktığımızda hemen hemen Tayland'da Türkiye aynı. 8-9 bin dolar arasında geziyor. Mesela İngiltere 45 bin dolar civarında. Kişi başına düşen gelirin aynı olması da Türkiye ile bence ilginç bir durum. Yani Türkiye'den biraz daha küçük. Ama işte burada dünyada 25-30. sıra arasında gezen bir ülkeden bahsediyoruz. Turizmi çok iyi kullanmışlar. Yani turizmi o kadar güzel kullanmışlar ki doğaya zarar vermeden, insanları irite etmeden, turisti kaçırmadan, böyle bunlara subliminal mesajlar vererek gidiyorum burada. Turizmi çok güzel bir şekilde kullanmışlar. Bunu hissediyorsunuz. Ya bir daha gelmek istiyorsunuz. Ve bunun için de sürekli geliştirmeler yaptıklarını görebiliyorsunuz. Tabii burada şeyin de etkisi kesin vardır. Turizm yatırımcıları acaba nereden geliyor? Turizm yatırımcıları lokal Taylandlı insanlar mı yoksa uluslararası girişimciler mi? Çünkü uluslararası girişimciler, kapitalizmin bir kuralı vardır arkadaşlar. Kapitalizm sağdığı ineği kesmez. Kesenler de hep kaybettiler. O yüzden o ineği besler. Bunun da etkisi olabilir. Yani bir marinaya gidiyoruz mesela. Marinadaki yatlara bakıyorsunuz. Tayland'da o kadar zengin olabilir mi? Zengin olabilir belki. Ama uluslararası girişimcilerin, yatırımcıların da olduğunu görebiliyoruz. Sokakta bir şey dikkatimi çekti. Ben arabalara bakarım. Otomotiv sektörüyle de daha önce çalıştığımız, işte ara ara da işlerimiz olduğu için her şeye böyle bir bakıyoruz. Araçlar genelde Japon arabalarını çok fazla görüyoruz. Çünkü Tayland'da Japon otomotiv üretiminin bölgesel bir merkezi. Yani Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, bu araçları görebiliyorsunuz çok yollarda. Bunun da sebebi orada üretimin olduğu için daha vergi ve tedarik açısından çok büyük bir avantaj olması bundan kaynaklanıyor. Servis ağları güçlü. Japonya ve Çin'le ilişkileri güçlü, ekonomik ortaklıkları var. Yani burada günlük hayattaki yaşamlarını, o sakinliklerini, insanlara karşı iyi geçinmeye çalışmalarını diyeyim, diplomaside de uygulamışlar. Bu yüzden hem Japonya ile hem Çin'le, işte hem Amerika ile, herkesle iyi olmaya çalışmışlar. Ara ara böyle bir Kamboçya ile bazı kaşınmadan dolayı problemler oluyor. Spor her yerde. Yani bu Thai boks var ya, Thai boksun eğlence haline getirmişler. İşte bu maçlara gidiyorsunuz. Bunun ilanları oluyor. Bunun reklamları oluyor falan. Sokaklarda arabalar geziyor, böyle led ışıklı arabalar. Onu izlemeye gidiyorsunuz ve herkes de, yani herkes demeyeyim, ciddi oranda insanlar da Thai boksu günlük hayatın içerisinde yapıyorlar. Yani şimdi biz kendimden ve çocuklardan ufak bir ilgimden dolayı da mesela bu tür sporlarda da şeydir biraz. MMA gibi veya Thai boxing, kickboxing gibi sporlarda. Kickboksu belki biraz daha dışına tutabilirim. Yani kas kütlesine şöyle baktığınızda ya bu adam ufak tefek, ya ben bunu tekte alırım tabiri caizse dersiniz. Ama şeye girdiğinizde birebir de görmeyebilirsiniz. Çok farklı bir şey görebilirsiniz. Genelde de o tür. Belki bu sporun verdiği dinginlik de olabilir. Çünkü spor insana dinginlik verir. Çünkü bir özgüven oluşturur. Enerjini atarsın.
ve bu da insana sağlıklı bir zenginlik oluşturur, sağlıklı bir özgüven oluşturur. Eğitime baktım, bir şey ilgimi çekti. Ülkede 9 yıllık bir zorunlu eğitim varmış. Eğitim devlet okullarında Tayca, kendi dillerinde veriliyor. Bunu yerel halk yeterli görüyor. Daha fazlasına ihtiyaç duymuyor eğitim için. Ama ekspatlar çocuklarını devlet okuluna gönderemiyor. Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi dil. Çünkü Tayca verildiği için ve böyle bir uyum politikaları çok güçlü bir şekilde yok. İkincisi zaten devlet izin vermiyor birçok oturum şeklinde ekspatların çocuklarını göndermelerine. Ve müfredat uyumsuzlukları oluyor. Genelde ekspatlar da kendilerini geçici düşündükleri için bu süre içerisinde de özel okula göndermeyi tavsiye ediyorlar. Genelde oraya yöneliyorlar. Şeyi çok fazla gördüm. Sokaklarda uluslararası okulların, bu yüzden eğitim yatırımcılarına özellikle sesleniyorum. İşte British Schools, işte Cambridge, İngiliz müfredatını uyguladık gibi çok fazla ilan, özellikle havaalanı çıkışlarında, biraz daha böyle lüks bölgelerde çok fazla buna benzer ilan görüyorum. Uluslararası okulların Tayland'daki şubelerinin diyeyim. Ben Phuket özelinde bunu konuşuyorum. Demek ki bu bir talep görüyor. Bunu sadece ekspatlar için düşünmeyelim. Kuvvetle muhtemel ülkenin zenginleri de bu okullara yöneliyorlardır. Çünkü her zaman işte ülkedeki en zengin kısım biliyorsunuz batıya doğru yönelmeyi tercih eder. Kaynaklarını, daha doğrusu şöyle diyeyim, kazancını oradan yapsa da harcamalarını batıda yapmayı tercih ederler. Burada güçlü pazar eğitim yatırımcılarına tavsiye ettiğim bir alan burası. Bir diğer konumuz mücevherle ilgili ilginç bir durum var. Şimdi Tayland'da mücevher çıkarılmıyor. Yani mücevherlerin madenleri çok fazla yok Tayland'da. Fakat dünyanın en büyük maden ve değerli maden diyeyim, diamond gibi değerli madenler, elmas gibi. İşlem merkezinden bir tanesini ziyaret ettik. Gezdik oraları. Bize oradaki deneyimi de paylaşmak istiyorum. Ama öncesinde elmas, safir, yakut işleme konusunda Tayland en önemli merkezlerden bir tanesi. Bu alanda ilgili arkadaşlara da, ticaret yapan insanlara, iş adamlarına da tavsiye ederim. Eminim onlar biliyorlardır ama bir gidip görmeleri, orayı bir test etmeleri, orada ilişki kurmaları bence de çok kıymetli olur. Kesmesi, işlemesi, sertifikalandırılması ve küresel pazara satma konusunda Tayland oldukça iyi bir yer. Oraya gittiğimizde tabii bunu, şimdi biz kökenimiz pazarlamacı olunca ve experience marketing, bizi işin içine dahil ederseniz bizden daha çok faydalanırsınız dediğimiz için hayatta bunu hep gözlemlemeye gayret ediyorum. Daha önceki işte blog yazılarımda falan da bahsetmiştim bundan. Şimdi orada aynısı. İlk önce sizi böyle bir tren dediğim, yani parklardaki trenler gibi düşünün. Öyle bir şeye biniyorsunuz ve orada size mücevherin geçmişinden bahsediyorlar. İşte mücevher ne zamandan beri kullanılır? Mücevherin geçmişi nedir? Mücevherin kimler için yapılmıştır? Nasıl çıkartılmıştır? Nasıl işlenmiştir gibi. Bunu yaparken e, dünyanın çeşitli yerlerinden örnekler veriyorlar. İşte Avrupa'daki kralların tacındaki mücevherden tutun, işte Mısır firavunlarının üzerindeki mücevherlere kadar, değerli madenlere, taşlara kadar. İşte bilmem günlük hayatımızda ne kadar etkili olduğundan tutun, bir evlilikte ne kadar kıymetli olduğuna kadar. Yani dünyanın hem zaman anlamında, geçmiş zamandan bugüne, hem de coğrafi anlamda dünyanın her yerinde mücevherin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu söylüyorlar. Ve sık vurguladıkları şeylerden bir tanesi de şu. Diyor ki bu her zaman sizin için kıymetli olana bir hediye olarak sunulmuştur. İşte tanrılara, krallara. Çünkü buradaki mesaj da şu. Yani sizin için kim kıymetli efendim? Eşiniz kıymetli. İşte eşinize buradan bir şey alın. Vardıkları mesaj bu aslında. Ama güzel, güzel yapılmış. Oradan şeye geçtik, işlendiği yerlere geçtik. İşlendiği yerler var. Mücevherin nasıl işlendiğini, işte nasıl takıldığını falan, onları da gördük. Ardından da bir satış ofisi, böyle kocaman bir showroom. Bir sürü işte çalışan, çeşit çeşit, işte en ucuzundan en pahalısına kadar bir sürü mücevheri bir arada görebildiğiniz bir yer. Orada ilgimi çeken şeylerden bir tanesi, satışçıların büyük çoğunluğunun Türk olmamasına rağmen Türkçe konuşabiliyor olması. Yani yönetici, Taylandlı yöneticiden tutun, orada çalışanlara, bir kısmı Orta Asyalı, işte Kırgızistan'dan bir kız vardı orada tanıştığımız. İşte Taylandlı yöneticilerle tanıştık, sohbet ettik. Hepsi orta seviyede bile olsa Türkçe konuşuyor. Hemen hemen hepsi. Şimdi talep
biliyorsunuz ve arz talep ilişkisi vardır ya. Bizim bir zamanlar bir hocamız söylemişti. İzmir'e Arap turist akını geldiğinde İzmirli esnaf Arapça öğrenmeye başlamıştı falan diye. Çünkü normalde bilirsiniz yani İzmir seküler bir yer olarak bilinir. İşte Arapça bilmek de hala maalesef biz bu tür şeylerde böyle daha bağımsız düşünebilmemiz gerekirken objektif düşünemiyoruz ve Arapça bilmek hala günümüzde Arapça biliyor bu herhalde çok dindar falan gibi bir hava veriyor. İşte bu ikisi birleşmişti. Niye? Çünkü işin içerisinde para var, ekonomi var, ticaret var. Orada da demek ki Türk turistlerimiz çok fazla alışveriş yapıyorlar ki hepsi Türkçe öğrenmişler veya Türkçe öğrenenleri istihdam etmeye başlamışlar. Aklınızdan geçen soruyu biliyorum. O soruyu cevaplamayacağım. Sen aldın mı almadın mı diye. O sorunun cevabı bende kalacak. Onu cevaplamayacağım. Sokakta Türk ürünlerini hiç görmedim. Bakın yani mesela IKEA vardı. IKEA. Yani Türk ürünü değil o tabii ki ama hani batıdan gelenler vardı. Bildiğimiz ürünler vardı. İşte McDonald's'lar var. Burger King'ler var. Bunların hepsini görüyoruz. Ama enteresan Türk ürünlerini tüketicinin görebileceği markalar olarak görmüyoruz. Yani belki oraya gelmiş, orada marka olmuş, lokal bir marka olmuş ürünler vardır veya markalar, ticarethaneler, şirketler vardır. Biz bunu bilemeyebiliriz. Ama bizim bildiğimiz markaları sokakta, markette, dışarıda hiçbir yerde görmedik. Örnek vereyim. Ben mesela Mado'yu dünyanın neresine gidersem gideyim diyeyim birçok yerde görüyorum. Ama Tayland'da Mado'yu göremedim. Phuket'te göremedim. Belki Bangkok'ta vardır. Bir şey demeyeyim araştırmadım. Ama Phuket'te ben Mado'yu göremedim. Yine bizim girişimcilerimiz kebapçı, restorancı, gıda sektörüne girmişler. Orada yaşıyorlar. Türkiye'nin farklı yerlerinden gelmişler. Hatta Türk yemeğini ve Türk bayrağını çok önde ve açık şekilde sürekli ilan etmişler. Mesela bunu görebiliyorsunuz yollarda, sokaklarda, işte ilanlarda. Mesela hep Türk bayrağı, Türk yemeği, Turkish food. Mesela İngiltere'de bayrak daha az kullanılır. Yani Turkish kebap, Turkish food denir ama bayrak daha az kullanılır. Avrupa'da da böyle görürüm. Orada bayrak çok öne çıkmış. Konaklama alanında, restoran alanında girişimcilerimiz çalışmışlar. Fakat birçok yerde gördüğümüz Türk markaları, bilinen markalar bile yok. Demek ki ya bu mesafeden kaynaklanıyor olabilir, ya burada bir hala belli bir tüketim tutarından kaynaklanabilir ama zannetmiyorum. Çünkü turiste yönelik işler kesinlikle tutar. Çünkü turist de su içiyor, turist de yemek yiyor, turist de yatak kullanıyor, turist de birçok şey yapıyor. Belki turistin veya turistik yerlerin satın alma şekli daha farklı olduğu için buradan kaynaklanıyor olabilir. İşte mesafeden dolayı gıdanın taşınmasında belki problem olabilir. Ama bunlar ölçülmesi, biçilmesi, hesaplanması ve üzerine çalışılması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Orada bakir bir pazar olabilir. Ama devasa bir pazar düşünülmemeli. Yani Phuket özelinde bunu söyleyeyim ben. Tayland'ın diğer yerlerine henüz bir şey demeyeceğim. Büyük devasa bir pazar var hadi dalalım değil ama bizim bir ticaret haritamızın içerisinde nokta olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Fakat eğitim için bunu söylemiyorum. Eğitim yatırım yapılabilir. Şu anki gördüğüm şey bu. Yani bunlar tabii fizibilitesi yapılacak. Pazara giriş senaryoları oluşturulacak. Riskler, analizler yapılacak. Bunlar ayrı bir konu ama ilk gördüğüm şeyi ben bunu söyleyeyim. Şimdi yavaş yavaş bu konuyu kapatabilirim Phuket'le ilgili. Genel bir değerlendirme yaparsak ilgimi çeken şeyler nelerdi diye. Kendiyle barışık ülke gördüm. Kendisiyle barışık insanlar gördüm orada. Turizmi her yönüyle çok iyi değerlendiren insanlar gördüm. İşte mesela James Bond adasına gidiyorsunuz. James Bond adasına insanlar gelmiş ama niye gelmiş? James Bond'un 1974'tü galiba o filmin çekildiği. Bakılır tekrar. O filmi izleyen muhtemelen o an o adada olanların hiç kimse o filmi izlemedi. Muhtemelen. James Bond adası diye, James Bond burada film çekmiş diye gelmiş olabilirler. Çok güzel doğal bir yer olduğu için gelmiş olabilirler. Turizm şirketleri, tur şirketleri destinasyonlarına kattıkları için gelmiş olabilirler. Veya işte geldik demek için sosyal medyalarında göstermek için gelmiş olabilirler. Neden geldiklerini bilmiyorum ama çok insan geliyor. Ve bunu yaparken de orayı düzgün bir şekilde koruduklarını ve düzgün bir şekilde orada gerekli yönergelerin oluşturulduğunu görebiliyorsunuz. İnsanlar bunu kibarca yapıyorlar. Görevliler bazı yerlerde sesini yükseltmek zorunda kaldıklarını gördüm. Hani hepten de böyle çok pembe bir tablo çizmeyeyim. Ama söndürmeden
turizmin ekmeğini amiyane tabirle yediklerini görüyorum. Doğada böyle beni rahatsız edici bir şey yoktu. Doğayı da çünkü kullanıyorlar. Doğa da ekmeklerinin bir parçası ve bunu da bozmamışlar. Sadece yollarda böyle çok fazla mesela elektrik direkleri, telefon falan aşağı alınmamış. Aşırı kablo var. Her yerde aşırı kablo var. Bunu görüyorsunuz çok fazla. Aşağı almamışlar. Bu muhtemelen işte turizmin çok son zamanlarda daha çok patladıysa altyapıya artık geriye dönüp bir şey yapmak çok zordur. Yani işleyen bir mekanizmanın üzerine değişiklik yapmak çok zordur. Belki bundan kaynaklı olabilir. Bir de şey var mesela Türkiye'de örneğin nedir? Yaz turizminin yoğun olduğu sezonluk yerlerde işte Alanya, Antalya, Kalkan, Fethiye vesaire. Kışın tamam hava soğuk olur da yani makul bir şey olur. Orada ne oluyor? Mayıs 15'ten sonra böyle muson yağmurları başlıyor. Yani bir iş yapmak da gerçekten zor hale geliyor. İnsanların sükunetini gördüm. Bunu söyledim. İşte %95'i Budist olan bir ülkede diğer dinle mensup insanların da hayatın içerisinde olduğunu gördüm. Krallığın toplumun merkezinde yani Buda ve kral çok önemli. Buda ve krallık diyeyim ben. Çok kutsal, çok önemli. Buda ile ilgili de herhangi bir şaka yapamazsınız. Hatta normal şartlarda turizme esir düşmüşler ama Buda işte heykellerinin alınıp satılması, Buda'nın turistik bir hale getirilmesi bile onlar için çok bir kısmı için üzücü bir durum. Fakat sonuçta turizm bu. Herkes bir şekilde Buda'yı alıyor, satıyor. Buda heykelleri, o tür figürler çok fazla oluyor. Tapınaklar çok fazla. Her yerde tapınakları görebilirsiniz ve kendi saatleri var. İbadet saatleri var. O ibadet saatlerinde kaçırmıyorlar. Basit yani ibadetleri çok yoğun değil. Bir felsefe aslında bu da daha çok. Japonya ve Çin'le iş yapmayı biliyorlar. Komşularıyla iyi geçiniyorlar. Dünyanın her yerinden turisti çekiyorlar. Genel olarak gördüğüm şeyler bunlar. Eğer sizin de böyle aklınıza gelen benim unuttuğum noktalar varsa onlarla ilgili de sohbet etmek isterim. Veya yorumlarınızı eklerseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.